Herkese merhaba, ben Şenol. Bu videoda sizlere standardın dışına çıkarak farklı bir görünüme sahip bu halka grafiğini nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Bu grafiği sunumlarınızda vermek istediğiniz mesaja dikkat çekmek için kullanabilirsiniz. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için her zamanki formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Gördüğünüz gibi ben şimdi hesapla dedikçe grafiğin uç noktasındaki daire grafikten ayrılarak direkt sonuca gitmekte ve sonrasında grafik tamamlanmakta. Bu da ilginç bir görünüm oluşturup grafiğin dikkat çekmesini sağlamaktadır. Şimdi nasıl yapıldığına bir bakalım. Bunun için her zamanki gibi şu iki değeri alıyorum. Kopyalıyorum ve sayfa 2'de şuraya direkt yapıştır diyorum. Şimdi grafiğimizi oluşturmaya yarayacak hesaplamaları yapalım. Bunun için buraya geliyorum ve kalan yüzde diyorum. Şuraya geliyorum. Shift eşittir 1 eksi şurası diyorum. Şunları seçiyorum. Ekleden şuradan halka grafiği seçiyorum. Şunları kaldıralım öncelikle. Şunu seçip buradan biçimden ana hattı olmasın. Şunun ana hattı olmasın. Dolgusu olmasın. Şuradan da görünümden kılavuz çizgilerini de kaldıralım. Ve şunu çift tıklıyorum. Yani mavi olan üretimi. Buradan dolgudan düz dolgu diyorum ve kırmızıyı seçiyorum. Şunu çift tıklıyorum. Yine düz dolgudan şuradan açık griyi seçiyorum. Bu şekilde. Şimdi grafimizin iki ucundaki o yuvarlak halkaları yapacağız. Bunun için şuraya geliyorum ve noktalar diyorum. Buna X, buna da Y diyorum. X'e 0, Y'ye de 1 diyorum. Buradaki 1 şu anlama geliyor. %100 anlamına geliyor. Buradaki 0 da şu, aslında şöyle söyleyeyim. 0 şurası, burası sabit. Buranın tamamı şuraya geldiğinde %100 oluyor. Şimdi buradaki iki noktayı hesaplayabilmek için lise yıllarında matematik dersinde gördüğümüz trigonometriden faydalanacağız. Yani sinüs ve kosinüs fonksiyonlarından, hatırlarsanız bunlarla açıları hesaplıyorduk. Bu formüllere geçmeden önce x ve y değerinin analitik düzlemdeki yerlerini görelim. Bunun için yine ekleden şekillere geleceğim. Buradan çift taraflı oku seçip şöyle bir eksenleri çizeyim. Tekrar ekle şekillerden. Bu sefer şunu çizeceğim. Şimdi bu çizdiğim, son çizdiğim x ekseni, şuraya da yazayım. Burası ise y ekseni. Şimdi formüllerimizi uygulayabiliriz. Şuraya geliyorum. Shift eşittir sinüs diyorum. Şunu seçiyorum. Çarpı 2 diyorum. Çarpı pi sayısı. Formülün mantığı iki tane yarıçap, yani %46 çarpı 2 düşünün. %92. %100'den kalan kısmı da pi sayısı tamamlıyor. Sabit olan sayı. Biliyorsunuz pi sayısı bir çemberin veya dairenin hacmini, çevresini veya alanını hesaplamamıza yardımcı oluyordu. Şimdi şuraya geliyorum. Yine shift eşittir. Bu sefer de kosinüs diyorum. Şu yine çarpı 2 çarpı pi sayısı. Şimdi ne yapmış olduk biz burada? %46 değerine göre x ve y noktalarının analitik düzlemdeki yerlerini tespit etmiş olduk. Şimdi ise bu bulduğumuz sonuçları grafimizin yüzde değerleriyle eşitleyeceğiz. Bunlara orantılı yapacağız. Bulduğumuz bu sonuçların halka grafiğindeki yerlerini görelim. Bunun için halka grafiğime tıklıyorum. Veri seç diyorum. Ekle. Şunu seçiyorum ve buradan da öncelikle şunu seçiyorum. Şu ikisini. Tamam diyorum. Tamam. Şu içerideki eklediğimiz grafiği seçiyorum. Seri grafik türünü değiştir diyorum. Buradan seri 1'i ikinci eksen yapıyorum. Şu noktaları da buradan seçip şunu seçiyorum. Ve tamam diyorum. Ve değerlerimiz şuraya gelmiş oluyor. Yine bunları seçiyorum. Sağ klik, veri seç diyorum.
düzenle. Şuraya bu sefer şu x değerini şuraya alıyorum. Tamam diyorum. Tamam. Şimdi x ve y değerlerimizin halkaya göre yerleri belli olmuş oldu. Şimdi noktalarımızın yerini daha iyi tespit edebilmek için şunları seçiyorum. Büyüteceğim biraz. Şuradan yerleşik diyorum. Yuvarlak kalsın. Biraz büyüteyim. Hatta rengini de değiştirelim. Şimdilik şöyle kalsın. Buradan da rengini şuradan da yapabiliriz. Rengini şimdilik şöyle mavi yapalım. Görebilelim bunu. Şimdi bu x ve y noktalarını halkamızın başlangıç ve bitiş noktalarına yaklaştırmak için şuraları değiştireceğiz. Ekseni biçimlendir diyorum. Ben daha öncesinden değeri bildiğim için direkt yazıyorum. Eksi 0,99 artı 0,99 ve direkt şuraya yaklaşmış oluyor. Daha sonra şunu seçiyorum. Bunu da eksi 1,15 artı 1,15 diyorum. Ve gördüğünüz gibi iki nokta halkamızın başlangıç ve bitiş noktalarına geldi. Yani buradaki x noktası 0, y noktası ise üretimin şuradaki %46 değerine göre konumlanmış oldu. Şimdi şunu kapatıyorum. Şunları silebilirim artık. Şunları da silebilirim. Şunları da. Şuradaki yazıları da silelim. Şunları beyaz yapalım. Grafiğimizi biraz büyütelim. Şimdi bu noktalarımızı halka grafiğimize göre ayarlayalım. Rengini de buradan kırmızı yapalım. Ana hat olmasın. Shift eşittir. Rastgele arada diyorum. 1'den 100'e kadar bölü 100. Veri etiketi ekleyelim. Şunu silelim tabi. Bu olmayacak. Sadece bu olacak. Bu da shift eşittir. Şuradaki değer. Büyütüyorum. Ve kalın yapıyorum. Sağ klik. Veri etiketlerini biçimlendir diyorum. Böyle kalsın. Yazı gövdesini de buradan şunu seçiyorum. Formüller. Şimdi hesapla. İlginç halka grafiği ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı ve yeni videolarımdan haberdar olmanız için de bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.